11. yüzyılın karanlık döneminde İslam dünyası parçalanmış, devletler birbirini yerken adalet yok olmuştu. İşte tam bu kaosun ortasında Rey şehrinde doğan bir çocuk, tarihin en korkulan isimlerinden birine dönüşecekti. O çocuk, Hasan Sabbah. Küçük yaşta kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları soruyor. Bilgiye sadece sahip olmuyor, onu keskin bir bıçak gibi şekillendiriyordu. Zihnindeki derinlik, onu Ömer Hayyam ve Nizamül Mülk gibi dev isimlerle aynı masaya oturttu. Ama üçlüden biri kaderini karanlığa doğru çekecek bir yol seçti. Hakikat ona yetmedi. Hakikatin iç yüzünü aramaya başladı. Görünmeyenin peşine düştü. Ve bu arayış onu batıni düşünceyle tanıştırdı ki bu öğretinin kapıları açıldığında artık geri dönüş yoktu. Hasan Sabbah'ın zihninde tek bir soru yankılanıyordu. Düzeni değiştirmek için önce nereye yürümeliyim? Ve cevabı bulduğunda hayatının yönü tamamen değişecekti. Çünkü gerçek arayışı onu İslam dünyasının en güçlü ve en gizli merkezlerinden birine götürecekti. Bu yer İslam dünyasının o dönemdeki en gelişmiş merkezlerinden biriydi. Kahire, Fatımi Devleti'nin kalbi. Kahire'de öğrendikleri yalnızca bir teoloji eğitimi değildi. Bu şehir, Hasan'ın zihnini bir düşünürden bir strateji ustasına dönüştürecek gizli derslerin merkezine dönüştü. Burada sabrı öğrendi, gizliliği öğrendi, teşkilat kurmanın sırlarını öğrendi. Bir devleti içeriden çökertmenin nasıl mümkün olabileceğini öğrendi. Kahire ona yalnızca bir öğreti değil, bir yol haritası verdi. Hasan'ın zihninde o tarihten sonra şu fikir yerleşti. Eğer dünyada adalet yoksa, adalet kurulmalıdır. Bunu yapacak olanlar da gölgede yürüyenlerdir. Bu düşünce, onu geri dönüşü olmayan bir yolun kapısına getirdi. Kahire'den ayrıldığında artık sıradan bir adam değildi. O, dai olmuştu. Yani bir çağrıcı. Görevi ise batıni inancı insanlara sessizce ulaştırmak. Zihinleri ve kalpleri yavaşça kendi tarafına çekmekti. Ama Hasan Sabbah'ın yöntemi açıktan haykırmak değildi. Ne minberde konuştu, ne meydanlarda sesini yükseltti. Onun yöntemi bir fısıltıydı. Bir han odasında, bir kervansaray köşesinde, bir dükkanın arka tarafında sözleri bir rüzgar gibi dolaşıyor, kime dokunacağı belli olmuyordu. Bu rüzgarın hedefi sadece halk değildi. Sabbah, Selçuklu Devleti'nin kalbine sızmak istiyordu. Askeri subaylar, vezir yardımcıları, mahkeme kadıları, devletin damarlarında dolaşan herkes onun potansiyel hedefiydi. Adaletsizliğe uğramışları buldu. Sisteme kırılmışları buldu. Güce öfkeli olanları buldu. Onlarla konuştu. Onlara başka bir düzenin mümkün olduğunu anlattı. Kimileri inandı, kimileri öfkesine bir yön arıyordu ve Sabbah o yönü verdi. Zaman içinde Selçuklu Devleti'nin iç yapısı yavaşça değişmeye başladı. Bir sabah uyandıklarında kimi emirlerin sultandan değil Hasan Sabbah'ın etkisiyle verildiğini fark ettiler. Artık çok geçti. Selçuklu'nun içinden yükselen görünmez bir yapı sessizce büyüyordu. Ve bu yapının bir komutanı vardı. Hasan bin Sabbah. Ancak bu görünmez gücün bir merkez, bir yuva, bir karargahı olması gerekiyordu. Hasan bunun için bir yer seçti. Dağların zirvesine saklanan, kartal yuvası anlamına gelen bir kale, Alamut. Burası, tarihin akışını değiştirecek planın kalbine dönüşecekti. İran'ın Elburz dağlarının sarp kayalıklarına tünemiş bu kale, doğanın kendisi tarafından savunuluyormuş gibiydi. Dışarıdan saldırmak neredeyse imkansızdı. Ama Hasan, bir yerin kapısını dışarıdan değil, içeriden açmayı planlıyordu. Önce çevre köylerde sessizce zemin hazırladı. Adamlarını yerleştirdi. Halka düşüncelerini anlattı. Destek tabanı oluşturdu. Ardından sanki sıradan bir din adamıymış gibi kılığına girip kaleye yerleşti. Sessiz, yavaş, sabırlı bir plan yürütüyordu. Kale askerlerinden bazıları onun tarafına çekildi. Muhafızların bir kısmı batıni davaya ikna edildi. Komutanın etrafındaki güven zinciri sessizce çözüldü. Alamut Kalesi hala aynı komutanın elinde görünüyordu. Ancak emirlerini uygulayacak kimse kalmamıştı.
Kale beyine kısa ama sert bir mektup gönderdi. Bu kale artık bana aittir. Direnirsen zarar görürsün. Gidersen sana dokunulmayacaktır. Komutan ne savaşabildi, ne karşı koyabildi. Alamut tek damla kan akmadan Hasan Sabbah'ın eline geçti. Bundan sonra hiçbir kale, hiçbir dağ, hiçbir devlet güvenli olmayacaktı. Çünkü Sabbah şunu kanıtlamıştı. Zihin kılıçtan daha keskindir ve artık Alamut yalnızca bir askeri karargah değildi. Bir inanç merkezi, bir istihbarat üssü, bir psikolojik harp laboratuvarı ve tarihin en tartışmalı örgütlerinden birinin doğum yeri haline geliyordu. Ve burada doğacak yeni bir insan tipi vardı. Fedailer. Bu insanların düşüncesi Sabbah'ın zihninden başka bir yerde şekillenmeyecekti. Alamut artık bir kale değil, bir zihin mühendisliği fabrikasıydı. Hasan Sabbah Alamut'a yerleştikten sonra artık planının en kritik aşamasına geçmeye hazırdı. Amacı bir ordu kurmak değildi. Daha tehlikeli, daha sessiz ve daha sadık bir yapı tasarlıyordu. Fedailer. Bu insanlar sıradan askerlerden farklıydı. Onlar emir almıyor, emirle yaşıyorlardı. Bir işaretle harekete geçiyor, aynı işaretle gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyuyorlardı. Ölüm onlar için bir son değil, bir başlangıçtı. Sabbah'ın planı öylesine keskin ve öylesine matematiksel ilerliyordu ki bir kişinin bile yeterli olabileceğini biliyordu. Tek bir fedai, doğru zamanda doğru yerde bulunduğunda bir saraya sızabilir, binlerce askerin arasından geçebilir, hatta bir hükümdarı bile diz çöktürebilirdi. Dışarıdan bakıldığında bu insanlar bir tarikatın sıradan üyeleri sanılıyordu. Ama Alamut'un duvarları içinde çok daha tehlikeli bir şey büyüyordu. Zihni bükülen, gerçeği başka bir gözle gören bir insan modeli. Hasan Sabbah'ın en gizemli uygulamalarından biri, yüzyıllar boyunca Marco Polo'nun bile kitaplarına girdi. Cennet Bahçesi. İddialara göre Sabbah, Alamut'un görünmeyen bir bölümünde Kur'an'da anlatılan cennet tasvirlerini birebir kopyalamaya çalıştı. Yemyeşil vadiler, suların aktığı bahçeler, hurilerle temsil edilen kadınlar, altın ve gümüş kaplar, gölgeli geçitler, misk, gül ve yasemin kokuları, sessiz ama huzur veren bir ışık. Burası bir kutsal mekan değil, bir illüzyon odasıydı. Amaç yalnızca bir şeydi. Cenneti yaşatmak. Gerçekmiş gibi, dokunulabilirmiş gibi. Sabbah günlerce, haftalarca kapandı. Kur'an'daki cennetle ilgili ayetleri tekrar tekrar okudu. Her bir sözü bir mimar gibi çözümledi. Hadislerde geçen her detay, bahçedeki bir unsurun yapı taşına dönüştü. Sonunda, yıllarca sürecek büyük deneyin hazırlıkları tamamlandı. İlk fedai adayı sessiz bir gençti. Yıllardır bu an için eğitilmiş, sorgulamayan, sadakatiyle bilinen biri odaya alındı. Hasan ona bir içecek sundu. İçinde haşhaş olduğu iddia edilen bu karışım ama önemli olan içeriği değil, uyandığında ne göreceğiydi. Genç, derin bir uykuya daldı ve gözlerini yavaşça açtığında taş duvarlar yoktu. Yerine yemyeşil bir bahçe vardı. Hafif bir melodi, kuş sesleri, misk ve yasemin kokusu, beyazlar giymiş kadınlar ona doğru yürüyordu. Gülümsüyor, konuşmadan huzur yayıyorlardı. Bir meyve uzattılar, bir sürahi sundular. Kulaklarına fısıldadılar. Hoş geldin. Hasan'ın yolunda yürüyenler buraya geri döner. Genç adam şaşkınlık içinde etrafına baktı. Ya ölüyordu ya da cennete uyanmıştı. Birkaç saat boyunca burada kaldı. Dinlendi, yedi, içti, huzuru tattı. Sonra tekrar uyutuldu. Ve gözlerini açtığında tekrar taş duvarların soğuk yüzüne döndü. Bahçe yoktu, kadınlar yoktu, kokular yoktu. Sadece Sabbah vardı. Sordu, cenneti beğendin mi? Oraya tekrar dönmek istiyorsan ne yapman gerektiğini biliyorsun. O andan itibaren genç artık bir asker değil, bir insan değil, bir fedaiydi. Ve Sabbah şunu anlamıştı. Bir kişinin zihin dönüşümü
bir ordunun gücünden daha etkilidir. Bu yöntem defalarca uygulandı. Her yeni fedai aynı inançla dünyaya bakmaya başladı. Ölüm cennetin kapısıdır. Ve işte o kapıdan geçmek için tek anahtar vardı. Hasan Sabbah'ın emrine kayıtsız, şartsız itaat. Alamut'un taş duvarlarının ardında artık yalnızca fedailer yetişmiyordu. Hasan Sabbah, dış dünyaya uzanan damarları da inşa ediyordu. Bu damarların adı dailerdi, yani çağrıcılar, fısıltının taşıyıcıları. Her fedai cennete uzanan yolu beklerken, dailer ise sessiz bir savaşın istihbarat subayları gibiydi. Bazılarına cennet bahçesi hiç gösterilmedi. Onlar için başka bir eğitim uygulanıyordu. İnsan psikolojisi, kılık değiştirme, zihne sızma teknikleri, mesaj taşıma yöntemleri, fısıltı yayma stratejileri, devlet katına girme ve görünmeden kaybolma becerileri. Bazı belgeler, ilk dahilerin bir kısmının Selçuklu ordusunda görev almış kişiler olduğunu söyler. Yani düşmanın içinden çekilip tekrar ona karşı kullanılmıştı. Hasan Sabbah'ın sistemi iki sütun üzerine kuruluydu. Fedailer, emre bağlı, ölümü hediye gibi gören savaşçılar. Dahiler, sessiz, görünmez, diplomatik suikastların zeminini hazırlayan zihin mühendisleri. Her fedai göreve çıkmadan önce küçük sınavlardan geçerdi. Bu sınavlar bir hançer darbesi değil, bir nefeslik sabırdı. Bir kervanı günlerce takip etmek, bir adamı gölgesine dönüşene kadar izlemek, bir hakarete tebessümle karşılık vermek, bir meydanda kalabalığa karışıp görünmez olmak, Sabbah'a göre sabredemeyen öldüremezdi. Ve kendine değil, emre bağlı olmayan bir fedai asla fedai değildi. Gün geldi. Alamut'un kapıları açıldı. İlk fedailer dağ yollarına, pazar kalabalıklarına, medreselerin gölgelerine doğru dağıldı. Onların ortak bir özelliği vardı. Hiçbiri sıradan yürümüyor, sıradan görünmüyordu. Ama kimse de onları hatırlayamıyordu. Geldiklerinde sessiz, gittiklerinde görünmezlerdi. Ve o gün tarihin akışını değiştiren ilk hançer sessizce indi. Öldürülen kişinin adını tarih kitapları çoktan yazdı. Ama o dönemde insanların zihninde tek bir cümle dolaşmaya başladı. Her an izleniyor olabilirsiniz. Bir sabah başucunda bir hançer bulursan, hala hayattaysan, bu bir tehdit değil, bir mesajdı. İstersek ölürdün. Bu sözsüz cümle tüm İslam dünyasında yankılandı. Artık hiçbir vezir, hiçbir komutan, hiçbir hükümdar geceleri huzurla uyuyamaz hale geldi. Hasan Sabbah, Alamut'un duvarlarından çıkmamıştı. Ama onun gölgesi artık Bağdat sokaklarında, Şam çarşılarında, Konya medreselerinde dolaşıyordu. Gölge ordusu sessizce büyüyordu. Hasan Sabbah'ın başarılarının ardında yalnızca sabır, disiplin ve zeka mı vardı? Yoksa Alamut'un duvarlarının ardında bugün bile açıklanamayan başka güçler mi devreye giriyordu? Bu sorular yüzyıllardır tarihçilerin ve araştırmacıların masasında duruyor. Alamut'un içinde geceleri duyulan tuhaf uğultulardan söz edilir. Rüzgarla karışan mırıltılar, anlaşılmayan diller, zikir sırasında söylenen ezoterik kelimeler, fedailerin gözlerinin zamanla cam gibi bir ifadeye bürünmesi, bu anlatıların bir kısmı abartı olabilir. Ama bazı kayıtlar, Sabbah'ın yalnızca dünyayı değil, insanın zihinsel sınırlarını da araştırdığını gösteriyor. Bazı rivayetlerde, Sabbah'ın zikir gecelerinde başka bir bilinç haline geçtiği, gelecekteki olaylar hakkında sezgisel bilgilerin kendisine aktarıldığı iddia edilir. Gayb değil ama hükümdarların, vezirlerin, devletlerin yakın zaman planlarını okuyabilecek kadar keskin bir kavrayış, bu bilgilerin kaynağı ise bazılarına göre cinni varlıklar yahut metafizik alemdeki haber taşıyıcılarıydı. Hasan Sabbah yalnızca bir lider değildi. Aynı zamanda büyük bir bilgi toplayıcısıydı. Rivayetler, Alamut'un en derin odalarında yüzlerce yasaklı el yazması olduğunu söyler. Astronomi tabloları, şifreli metinler, gizli mektuplar, eski uygarlıklardan kalan kadim yazmalar, kimya ve bitki bilim çalışmalarının notları, bu arşiv sadece ilim değil, bir güç deposuydu. Yıllar boyunca ele geçirilen altınları, mücevherleri ve özel objeleri
Alamut'un yeraltı dehlizlerinde biriktirdi. Bu hazineler yalnızca zenginlik için değil, sistemin devamı için bir tür yedek enerji olarak saklanmıştı. 1092 yılı Selçuklu Devleti gücünün zirvesindeydi. Sultan Melikşah'ın gölgesinde fetihler, düzen ve zenginlik adım adım genişliyordu. Bu düzenin mimarı ise tarihin en zeki devlet adamlarından biri olan Nizamülmülk idi. Ama aynı yıl tarih sahnesinde sessiz bir çatlak büyüdü. Çünkü Hasan Sabbah yıllardır hazırladığı en büyük hamleyi yapmaya karar verdi. Bir zamanlar aynı yollarda yürüyen üç gençten ikisi, şimdi birbirine rakip değil, daha ötesi iki uçurumun iki ayrı yamacında duruyordu. Nizamülmülk, devleti adaletle inşa ettiğini düşünüyordu. Hasan Sabbah ise bu düzeni zulmün mimarisi olarak görüyordu. Onların yolları kesişmişti. Ancak kader şimdi onları çarpıştıracaktı. Suikast için seçilen fedai, sessiz ve sıradan bir gençti. Aylar önce görev bölgesine gönderilmişti. Bir köyde doğmuş gibi yaşadı. Pazarda satıcı oldu. Medresede talebe gibi dolaştı. Her adımı sabırla attı. Sabrın bitiş çizgisi ise tek bir andı. Nizamülmülk bir yolculuk sırasında halkla buluşurken fedai kalabalığın arasından sessizce yaklaştı. Elinde bir kitap vardı. Güzel ciltlenmiş bir hediye gibi görünüyordu. Yaklaştı. Saygıyla eğildi. Kitabı uzattı. Sonra kitabı elinden bıraktı ve göğsünden bir hançer çıkardı. Tek bir darbe. Bir imparatorluğun beyni yere yığıldı. Kalabalık dondu. Çığlıklar yükseldi. Ama fedai çoktan kaybolmuştu. Selçuklu Devleti'nin iç dengeleri o anda çatırdadı. Bir devlet adamı değil, bir çağın güven duygusu öldürülmüştü. Bu suikast, Hasan Sabbah'ın dünyaya gönderdiği ilk büyük mesajdı. Artık hiçbiriniz güvende değilsiniz. Bir fedainin hançeri yalnızca bir adamı öldürmedi. İslam dünyasında yeni bir korku dönemi başlattı. Bazı tarihçilere göre Sabbah, suikastları yalnızca politik doğrulukla değil, ay tutulması, yıldız dizilimleri ve gökyüzü işaretleriyle de planlardı. Nizamülmülk suikastının zamanlamasının bir kozmik planlamaya göre yapıldığı iddia edilir. Bu, Sabbah'ın hem dini hem sembolik hem de psikolojik savaş yöntemlerini bir arada kullandığını gösterir. Kısa sürede Alamut'un adı yalnızca doğuda değil, Haçlı orduları yoluyla Avrupa'da bile duyuldu. Haşhaşiler efsanesi, kıtalar arasında dolaşan bir korku hikayesine dönüştü. Artık Alamut'un gölgesi her yerdeydi. Ama büyük bir yükselişin olduğu her yerde, büyük bir düşüşün izleri de başlar. Hasan Sabbah, 1124'te öldüğünde ardında yalnız bir kale değil, ölümden güçlü bir fikir bıraktı. Ölümünden sonra bile Alamut'un ateşi sönmedi. Fedailer, onu görmeseler bile emirlerini hala yaşıyormuş gibi uygulamaya devam etti. Sistem öyle iyi kurulmuştu ki, lideri olmadan bile yoluna devam eden bir makine gibiydi. Her yıl yeni dahiler yetişti. Yeni fedailer seçildi. Yeni suikastlar yapıldı. Alamut, doğunun en tehlikeli gölgelerinden biri haline gelmişti. Ama tarihin yüzlerce kez gösterdiği bir gerçek vardır. Her karanlık gücün karşısına daha büyük bir karanlık çıkar. Ve o karanlık 1256 yılında doğunun kapılarına dayandı. Bu kez karşılarında ne Selçuklu vardı, ne Abbasi halifeliği. Bu kez yaklaşan fırtına, taş üstünde taş bırakmayan barbar bir güçtü. Hülagu Han ve Moğol orduları. Cengiz Han'ın torunu Hülagu, yalnızca fethetmeyi değil, kökünden yok etmeyi amaçlayan bir komutandı. İmparatorluğun batıya açılan yüzünü temizlemek, bölgedeki tüm tehditleri ortadan kaldırmak istiyordu. Bu tehditlerin en başında ise Alamut geliyordu. Bu yüzden Moğollar Alamut'u kuşattığında ilk hareket gizli odaları boşaltmak oldu. Sandıklar dolusu kitap, tomar, eşya ve hazine en güvenilir fedailer tarafından gece karanlığında kaleden çıkarıldı. Bazılarının İran'ın iç bölgelerine, bazılarının ise Anadolu'ya kadar ulaştığı söylenir. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında bu sandıkları bulmak için sessizce araştırmalar yapıldığına dair iddialar vardır. Kesin olan şu, Alamut sadece bir kale değildi, bir bilgi mabediydi. Moğollar dağlara doğru ilerlerken korku dalga dalga yayıldı. Alamut'un surlarında yıllardır hissedilmemiş bir endişe dolaşıyordu. Moğol ordusu ağır kuşatma makineleriyle kaleyi çevirdi.
Mancınıklar, ateşli silahlar, dağları delen koçbaşları, gökten inen yağmur gibi oklar. Alamut, yüzyıllardır ilk kez gerçek bir tehdit altındaydı. Kale, haftalar boyunca direndi. Fedailer ölüme koşarcasına savunma yaptı. Ama Moğollar karşısında ne duvar dayanıyordu, ne cesaret. Onlar toprakları değil, düzenleri yıkmak için gelmişti. Sonunda surlar çöktü. Alamut'un kalbi ele geçirildi. Moğol askerleri kaleyi yakıp yıktı. Bir zamanlar dağların efendisi olan yapı alevler içinde kayboldu. Alamut'un düşüşü yalnızca bir kalenin yıkılması değildi. Tarihin en karmaşık örgütlerinden birinin dağlara gömülmesiydi. Ama dağlar her sırrı sonsuza kadar saklamaz. Bugün İran'ın Kazvin bölgesinde kalıntıları hala ayaktadır. Zirveye çıkmak zordur. Ama tepede duranlar için manzara yalnızca doğanın değil, tarihin nefesidir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için hala ücretsizken kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.